Sırbistan ve Hırvatistan arasında ülke olarak tanınmamış ama bu iki ülkenin de yönetiminde bulunmayan bir toprak parçası olduğunu söylesem ne düşünürdünüz? Evet, burası sahipsiz bir bölge. Ancak düşündüğünüzün aksine günümüzde herhangi bir modern ülke tarafından sahiplenmemiş olan tek kara parçası değil. Sahipsiz topraklardan en büyük olanı Antarktika'da bulunan Maria Byrd toprakları. Aslında düşünüldüğünde pek de ilginç değil. Çünkü orası buzullarla çevrili ve bu sebeple kimse orada yaşamıyor ya da yaşamak istemiyor. Önümüzdeki 100 yıl içerisinde bu durum tersine döner mi? Bu bambaşka bir videonun konusu. O yüzden şimdi içimizi ısıtacak topraklara gidelim. Afrika'da Mısır ve Sudan'ın arasında Sahra Çölü'nün derinliklerinde sıkışmış sahipsiz bir toprak parçası var. Ve burada kimse yaşamadığı gibi ilginç bir şekilde hiçbir devlet bu toprakları istemiyor. Bu yüzden teorik olarak bu toprakları sen bile talep edebilirsin. Ama elbette diplomatik süreçler yorucu olacaktır. İşte şu ana kadar anlatmış olduğum bu topraklardan daha küçük ama belki de en ilginç olanına sıra geldi. Çünkü burası Avrupa'nın tam merkezinde yer alıyor. Avrupa'da nasıl sahipsiz topraklar olabilir ki dediğine duyar gibiyim. Evet, Hırvatistan ve Sırbistan arasına sıkışmış Tuna Nehri'nin hemen yanında herkesin gözden kaçırdığı küçük bir toprak var. Küçük dediğime de bakmayın. Yaklaşık 7 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip olan bu yer Central Park'ın yaklaşık 2 katı büyüklüğünde. Daha önce videolarını çektiğim Monaco ve Vatikan gibi mikro devletlerden bile daha büyük. Türkiye ile kıyaslayacak olursak burası Hasan Can Kaya'dan bildiğiniz üzere Türkiye'nin en küçük ilçesi olan Güngören kadar bir yer. Tamam, büyüklüğünü anlatabildiysem şimdi buranın nerede olduğundan bahsedeyim. Kimsenin üzerinde hak iddia etmediği ve Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından tanınmayan bu coğrafya Liberland olarak biliniyor ve şu anda dünyadaki herhangi bir egemen ulus tarafından sahiplenmemiş durumda. Az önce de söylediğim gibi teorik olarak siz de bu toprakları talep edebilir ve bölge üzerinde yepyeni bir ülke kurabilirsiniz. İşler bu kadar kolaysa neden diğer ülkeler bunu yapmıyor? Bunu anlamak için tarihi iyi okumamız gerekir. Zamanı 19. yüzyıla alacak olursak o zamanlar bu bölge ve hatta çevredeki tüm bölge Habsburglar ve ardından Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından kontrol ediliyordu. Tuna Nehri'nin bir ucunda Hırvatlar ve diğer ucundaysa Sırplar yaşıyordu. Ancak bu iki ulus da bağımsız değildi ve Avusturya Macaristan hükümetine bağlıydılar. Bir zamanlar Osmanlı'ya bağlı oldukları gibi yani. Her neyse, bu sınır sadece Tuna Nehri'nin seyrini takip eden doğal bir sınırdı. Fakat o zamanlar buraya yapılan yatırımlar Tuna Nehri'ne aynı zamanda ekonomiye katkısı olan bir liman haline getirdi. İşte bu yatırımlar geleceğin ülkeleri olan Hırvatistan ve Sırbistan arasında farkında olmadan bir toprak anlaşmazlığı yarattı. Avusturya Macaristan'ın 1. Dünya Savaşı'ndan sonra çökmesinin ardından Hırvatlar ve Sırplar kendilerini bu sefer de 1990'ların sonunda çökecek olan Yugoslavya'nın içinde buldu. Osmanlı, Habsburg, Avusturya Macaristan ve Yugoslavya derken yüzyıllar sonra Hırvatlar ve Sırplar bağımsız bir ülke haline geldi. Elbette kazanılmış bağımsızlıklar da ülkelerin kendi çıkarlarını gözetmesini sağlıyordu. Tuna Nehri aynı ülkenin parçası iken bu iki millet için pek de önemli bir şey değildi. Çünkü kontrol onların elinde değildi. Ama artık ikisi de bağımsız ülke haline geldikten sonra Tuna'nın stratejik önemi daha görünür hale geldi. Şimdi işleri daha da karışık bir hale getirmeden anlatmak gerekirse, nehir bu iki ülkeyi doğal sınır olarak birbirinden ayırıyordu. Fakat Tuna'nın Sırbistan tarafında bulunan bölgesinde hem Hırvatlar hem de Sırplar tarafından tam 11 bölgede hak iddia edilirken Hırvatistan sınırında kalan Siga'da her iki ülkede hak iddia etmiyor. Ve bu nedenle Siga bağımsız bir toprak olarak kabul edilebilir olsa da Siga'yı kabullenen Liberland hiçbir ülke ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıyor. Mantıken konuşmak gerekirse kimsenin sahip çıkmadığı bu toprak parçası yani Siga nehrin Hırvat tarafında kaldığı için teorik olarak tamamen Hırvatistan'a ait. Bu yüzden de doğal olarak Sırbistan kendileriyle Hırvatistan arasındaki modern sınırın hala Tuna Nehri'nin kendisi olduğunda ısrarcı. Hırvatistan ise bunun geçerli olmadığı konusunda ısrar ediyor. Tuna Nehri'nin sınır olarak belirlenmesinin üzerinden neredeyse bir asırdan fazla süre geçti. Nehrin akışı, suyun çekilme olasılığı vesaire gibi konulara bakmadan sınırın 19. yüzyılda çizildiği gibi kabul edilmesi Hırvatlar tarafından kabul görmeyen bir durum. Peki niye kimse nehrin batısında bulunan Siga'ya yani Liberland'e sahip çıkmıyor? Gerçekten karışık bir durum. Bu topraklar günümüzde hiçbir ülkenin kabul etmediği bir ülkeye ev sahipliği yapıyor. Hatta ülkenin kurucu başkanı bile Çekyalı. Ne ilginç öyle değil mi? Hırvatlar ve Sırplar arasında çekişmeye sahne olan bir yerde Çekyalı bir vatandaş burası benim ülkem diyor.
Ve ilginç bir şekilde burada İngilizlerin suçu yok gibi görünüyor. Neyse, konuya geri dönelim. Liberland'ın sınırı Sırbistan, Hırvatistan ya da başka herhangi bir ülke ile çelişmeyecek şekilde belirlenmiştir. Hatta Sırbistan tarafı yeni devlet Sırbistan Cumhuriyeti toprakları üzerinde kurulmamıştır şeklinde açıklama bile yapmıştır. Yine de bu onların Liberland'i yersiz bulduğu anlamına gelmiyor. Ayrıca şunu da belirteyim ki Liberland günümüzde internetten vatandaşlık bile veriyor. Avrupa vatandaşı olmayı kim istemez ki diye düşünenler varsa, her şeyden önce resmi olarak ele alınacak bir ülke olmadığı gibi ülkede herhangi bir altyapı da yok. Liberland'ın var olduğu arazi doğrudan bir sel yatağının üzerinde bulunuyor. Hatta Tuna Nehri'nin Liberland içerisinde kalan batı kısmı uluslararası sular olarak kabul görüyor. Eğer Hollanda'yı tehdit eden su baskınlarına yapılan yatırımlar gibi büyük yatırımlar yapılacak olursa belki de bir gün burası gerçekten tam bağımsız bir mikro devlet haline gelebilir. Ama şimdilerde bahsettiğim tüm bu alan Hırvat ordusu tarafından kuşatılmış durumda. Burada yaşamak ya da kendi hakkınızı ilan etmek istiyorsanız ben karışmıyorum. Çünkü tutuklanma riskiniz de var. Hırvat yetkililer Mayıs 2015'in başından beri bölgeye girişi sık sık engelliyordu. Hatta Liberland'ın kurucusu Vid Jedlička ve onun tercümanı bile sınırı geçmeye çalıştıktan sonra Hırvat polisi tarafından kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Bölgeye giren birçok muhabir de tutuklanmış ve yargılanmıştı. Ama bunlara rağmen ilginç bir şekilde 600 binden fazla insan geleceğin Liberland vatandaşı olmak için internetten başvurularını yapmış durumda. Evet, bu küçük ülke Monaco ve Vatikan'dan sonra en küçük 3. Birleşmiş Milletler üyesi bir devlet olmayı hedeflese de bu ne kadar mümkün inanın bilemiyorum. Jedlička, Somali'den bağımsızlığını ilan eden ama tanınmayan başka bir cumhuriyet olan Somaliland'i ziyaret etti ve onlarla karşılıklı tanıma konusunu bile görüştü. Ki Liberland'ı tanımanın kendi yararlarına olacağını düşünen birçok mikro ulus, Liberland fikrini desteklediğini de ifade etmişti. Mısır ve Sudan sınırındaki bir tahıl bölgesi üzerinde hak iddia eden Kuzey Sudan Krallığı ve Sealand Prensliği Liberland'ı desteklediğini belirtti. Bu sıra dışı adam gelecekte neler yapabilir bekleyip göreceğiz. Fakat basitçe bu ülkenin çevresindeki ülkeler tarafından kabul görmediğini söylemek gerekiyor. Hatta Mısır hükümeti bile yurt dışında iş arayan insanlara yönelik Liberland hakkında dolandırıcılık olasılığı konusunda insanlarını uyarmıştı. Sonuçta benim de 17 bine yakın abonem var. Ben de sizleri uyarmak zorundayım. Evet, sonuç olarak Avrupa'nın ortasındaki bu topraklarda hiçbir ülke halk talebinde bulunmazken kimileri de kendi ülkesini kurmaya çalışıyor. Gerçekten de ilginç bir video oldu. Uzun zamandır içeriklerimde yüzümü görmüyorsunuz. Yakın zamanda videolarda yeniden yüzümü göstereceğim. Öte yandan 50.000 abone olma yolunda desteklerinizi bekliyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İçeriği beğenmeyi ve kanala abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.